Hazır mısın? Bitti mi? Kocaman anayasa yazacak halim yok herhalde. Tamam, bir dakika daha ver bana. Okey, hazırım. Valla benden daha çok şey yazdığın gibi hissediyorum. O yüzden sen başla. Tamamdır. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın ilk kuralı. Çok fazla insan olmayacak. Az kişi yaşayacak. İnsanlar tanıdık mı yoksa tamamen yabancılar mı? Tanıdığımız, hatta tanıdığımız da geçtim, sadece yakın çevremiz olacak. Böyle ayaküstü muhabbete girme zorunluluğu, işte eve dönerken başıma bir şey gelecek mi korkusu olmayacak. Yani hani böyle vapurdan inerken herkes omuz ata ata ilerleyen, işte sanki dünyanın en önemli işine gidiyormuş gibi büyük bir hışımla ilerleyen insanlar var ya. Onlar olmayacak işte. Nasıl ya? Hiç yeni insan olmayacak mı yani? Nasıl dateleşeceğim ben bu adada? Tamam. Yani 20 milyonluk şehirde çok mükemmel bir date hayatım varmış gibi konuşmam da komik. Tamam. O zaman benim için ilk kural. Herkes istediği şeye inansın. Ama inancını da başkasına böyle dikte etmesin. Nasıl yani? Yani kim neye inanmak isterse ona inanır. Kuşa tapmak isteyen kuşa tapsın. Hiçbir şeye inanmak istemeyen de inanmasın. Ama önemli olan kimse kimseyi zorlamasın. Zaten biliyorsun sadece bizim tanıdığımız insanlar olacaksa bu adada çok da gerek olmayabilir bu kurala biliyorsun. Aynen öyle. Eee, ya ben adanın başında biri olmasın yazmışım ama yani nasıl mümkün olacak tam emin olamadım. Yani adaya girecekleri sen seçtiğine göre biraz adanın başına sen gelmiş olmuyor musun? Bir eleme yapıyorsun sonuçta. Tamam canım, o ilk eleme. Yani sonra millet kafasına göre takılsın işte. Ha, öyle pek kendi hallerine göre takılabilirler gibi gelmiyor bana. Yani günün sonunda birbirlerini yerler bence. Ya öyle de böyle hani ülkelerin başında gerçekten dünyada ne dönüp bittiğini bilmeyen ama böyle sürekli konuşan adamlar var ya, böyle onlara sinir oluyorum. Yani öyle biri olsun istemiyorum. Tamam da sen öyle bir başkan olmak zorunda değilsin ki. Yani senin kuracağın bir düzen olacak sonuçta orada. Ya değilim de hani içinden çıkmaya çalıştığımız şey, bu güç ilişkileri yüzünden içinden sıyrılmaya çalıştığımız bir şey ya. Yani kurduğumuz ütopik adada da böyle başkan, kurallar, işte kurulu düzen, ne bileyim sansür, polis falan böyle güçlü güçsüz dengesi yaratacak şeyler olsun istemiyorum. Ya hayal kuruyoruz, 2 dakika izin ver ya. Tamam 8 Mart'ta sokakta dans etsin kadınlar tamam mı? Aynen Olur öyle. mu? Aynen Tamam. öyle. Tamam, uzatma, sen ne yazdın başka? Tamam. Benim için en önemli kural, çok önemli burası. Her hafta bir konser olsun. Hangi türden olduğu hiç önemli değil ama her hafta açık hava konserleri olsun. İçelim, dağıtalım. Tüm dertlerimizden uzaklaşırız bence. Biz bu adayı dertlerimizden uzaklaşmak için kurmadık mı ya? Daha ne derdin olacak uzaklaşacağım? Tamam da biz dertlerden uzak bir yerde yaşayacağız diye etrafımızda olup bitenden kopamayız ki. Hatta bence uzaklaştıkça tüm o dertlerle baş etmek daha da zorlaşıyor. Ben neden geri döndüm sanıyorsun? O duyguyu çok derinden hissettiğimi hatırlıyorum Almanya'da. Uzakta olunca endişesini taşıdığın yerde hayatın devam ettiğini göremiyorsun. Dolayısıyla endişe gitmek yerine böyle seni kovalayan bir şey haline geliyor. Yani öyle kaçtım kapattım yapmak pek kolay olmuyor. Hele ki bıraktığın yerde sevdiklerin varsa. Bak şu anda okuduğum kitapta çok güzel bir söz vardı bununla ilgili. Dur okuyorum sana da. Kurtulmanın getirdiği coşku maruz kalınan kaybı her zaman dengelemez. Önümüze bakabilmek için neyi ardımızda bıraktığımızı görmemiz gerekir. Çok iyi değil mi? Güzelmiş. Ya bazen bu duyguyu çok yaşıyorum. Böyle boğulacak gibi hissediyorum. Kaçıp gitmek istiyorum ama yani ben ne kadar kaçsam da bu şehir içimden çıkmayacak gibi hissediyorum. Sonra kendimi kala kalmış buluyorum. Sanırım gitme duygusunun da başka fikirlerle yapılması gerekiyor. Yani o hayali kurulan mutluluk kaçma fikriyle gelmiyor bence. Bak, biz bu adayı böyle kuramayız. Tamam mı? Çünkü ya dertlerimizden kurtulacağız derken iyice içine daldık. Yani o kadar alışmışız ki bu kaotik düzene. Daha doğrusu düzensizliğe. Yani en basit özgürlüğü bile çok karmaşıklaştırıyoruz. Ya Ömer, bir demokrasi ve özgürlükler adası kuracak olsan nasıl olurdu sence? Aslında tam da böyle. Fazlasına hiç gerek yok. Bu kadar basit işte. Benim de en basit özgürlüğümde beyaz yakalı olmaktan kurtulduğum bir ada var. Kimse sabahın 7'sine kalkıp işe gitmek zorunda olmasın bence. Bana sabah 7 deme ya. Yarın iş var, metrobüs var, İstanbul var. Hala buradayız ya sakin. Bak hala bir arkadayımız var. Gel bakalım. Şunu şöyle bırakıyorum.
Biz meyve tabağı söylememiştik ama. Adınıza bizden ufak bir hediye. Ay çok teşekkürler, sağ olun. Peki biz en son seninkine sövüyorduk. Yani ne ara bu ütopik kanunlar, gelmeler gitmeler bunları konuşmaya başladık ya? Nerede başladık bilmiyorum ama yani iyi geldi ya. Yani şehirden uzaklaşmak iyi geldi. Kadıköy iskeleye yürüyen İdil biri, adaya inen İdil bambaşka biri. Yani bazen ne kadar güzel bir şehirde yaşadığımızı ancak içinden çıkınca fark ediyoruz. Bak evet, mesela dümdüz yürüyorum, tamam mı? Önüme bakıyorum, suratım kim bilir ne halde, kimse benimle konuşmasın diye. Bir kaldırıyorum kafamı, yürüdüğüm yer moda. Yani İstanbul'un en sevdiğim sokaklarından geçiyorum ama farkına bile varamıyorum. Kargaşadan, böyle insan kalabalığından, içten içe taciz edilir miyim diye korkmaktan. Ne zaman bu olacak gibi hissedersen, elimizde rakımız, mezelerimiz, demokrasi ve özgürlükler adasını yeni baştan kurarız. Yalnız bu verilen sözleri çok iyi biliyorum. En az 6 ayı var bizim buraya tekrar gelişimizin. Baksana bu rakıyı bile 2 ay kullandım.